Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size detaylı bir şekilde yaka düşürme tekniğini anlatacağım. Bebek yelek ve hırkalarında yaka düşürme nasıl yapılır? Yaka düşürme derken yuvarlak yaka arkadaşlar. Bebeğin boğazını sıkmayacak şekilde yuvarlak yaka nasıl örülür onun yapımını anlatacağım. Roba üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Daha detaylı olsun diye basit bir roba modeli anlatacağım. Onun üzerinde yaka düşürmeyi nasıl yapacaksınız tekniklerini detaylı bir şekilde anlatacağım. Hiçbir delik ya da pürüz olmayacak arkadaşlar. Püf noktalarıyla anlatacağım inşallah. Ben bebek yeleği yapacağım. Bu yeleğin tamamını da inşallah ileriki günlerde paylaşacağım. Bugün sadece size robasının yapımını anlatacağım. Yaka düşürme tekniğiyle birlikte. Evet, orta kalınlıkta bebe yünü kullanacağım. Bir yumak ip yeterli arkadaşlar bebe yeleğimize. Şiş olarak da 3,5 numara şiş kullanacağım. Misinalı şiş tavsiyemdir arkadaşlar. Çok rahat, çok kolay oluyor. Tavsiyemdir. Ne kadarlık bebekleri olur diye sorarsanız da 6 ay 1 yaş bebek zayıfsa 1,5 yaşa kadar rahatlıkla olur diye düşünüyorum. Evet, şöyle ipimi kenara alayım. Evet, 6 ay 1,5 yaşa kadar dedim ama arkadaşlar eliniz sıkıysa daha küçük olur. Ben 3,5 numara şişle öreceğim. Benim elim orta genişlikte. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Modelimde farklı bir lastik uygulayacağım arkadaşlar yaka kısmında. O da çok güzel olacak. Onu da detaylı anlatacağım inşallah. Evet, şişimize tek sayı 77 tane ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, şişime 77 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Bir düz bir ters öreceğiz. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Farklı bir lastik örgü yapacağım arkadaşlar. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Düzden sonra ters örüyorum. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım arka yüzden. Ön yüzdeyiz. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Düz ilmeği örerken şöyle yapacağız arkadaşlar. Böyle bakın, şişimi arkaya aldım. Şöyle arkadan düz ilmeğimi sağ şişime geçiriyorum. Örmeden sağ şişimi aldım. Sonra alttan böyle öne getirdim. Sol şişime geçirdim. Düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğe gelince bakın, alttan şişimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi sağ şişime geçirip alttan öne alıyorum ve sol şişime geçirip düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimizi normal şekilde örüyoruz. Düz ilmeklere gelince arkadan öne alıp öreceğiz. Şöyle bakın, şişimi arkadan geçirdim. Sol şişimdeki düz ilmeğimi aldım. Tekrar alttan öne getiriyorum. Sol şişime geçirdim, düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğe gelince bakın, şişimi arkaya aldım. Alttan arkaya aldım. Sol şişimden ilmeğimi aldım. Ve arkadan ve alttan geçirip sol şişime aktardım ve düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Düz ilmeğe gelince şişimi arkaya alıp düz ilmeği sağ şişime aldım. Alttan geçirip sol şişime aktarıyorum ve düz örüyorum. Ters ilmeğimi normal şekilde örüyorum. Düz ilmeğe gelince sağ şişimi alttan arkaya alıyorum. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Alttan geçirip öne aldım ve düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. İkinci sıramız. Sıradaki ilmeğim ters. Düz ilmeğe gelince arkadan alıyorum, öne geçiriyorum ve düz örüyorum.
Evet, sıradaki ilmeğin tersi. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Yine karşına düz ilmek var. Onu da yine arkadan öne alıyorum. Sol şişime geçirip düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. Yine tersi ters, düzü düz öreceğiz. Lastik örgümüzü yapacağız. Hiçbir işlem yok. Bir düz bir ters şeklinde ilerliyorum. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Düzü düz, tersi ters örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet, bir düz bir ters örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Bu kadar yeterli. Şimdi haroşa öreceğiz arkadaşlar. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. 3 sırada haroşa olacak şekilde öreceğiz. Evet. Haroşa örerek ilerliyorum. Bakın arka yüze haroşa. Birinci sıra haroşa oluştu bile. Evet, haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Burada da haroşa yapacağım. Başka işlem yok. Dediğim gibi 3 sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz. Sonra robaya geçeceğiz. Düğme elinde sonra yapacağız. Evet. 3 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 3 sıra haroşamı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. Ön yüzde olduğumu nasıl anlıyorum? Başlangıç ipim sol taraftaysa oradan anlıyorum. Bu sırada hem roba artırmalarına başlayacağız, hem yaka düşürme, bir de düğme iliği açacağız arkadaşlar. Çok kolay bir roba artırması yapacağız. Çünkü yaka düşürmeyi daha detaylı anlatmak istiyorum o yüzden. Evet, düğme iliği için ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek daha örüyorum. Haroşa örüyorum. 3 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, 2 ilmek daha örüyorum. Kenar bandı 7 ilmek olacak. 3, 6, 7 ilmek olmuş oldu. Robamızda ilmeklerimizi, kol evi ilmekleri 9 ilmek olacak. Önler 15 ilmek, arka beden 25 ilmek olacak. Artırma ilmekleri de birer tane olacak arkadaşlar. Evet, ben haroşa ördüğüm için size haroşayı düz ördüğüm için size düz diyeceğim arkadaşlar. 7 ilmek haroşadan sonra 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. Ön beden için 15 ilmek örmüş olduk. 3, 6, 9, 12, 15. 15 ilmekten sonra bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Kol evi için 9 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Arka beden için 25 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ilmek ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Kol evi için 9 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmekten sonra bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Evet, şimdi
yaka düşürme yapacağız. Şöyle sol taraftan sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13, 14. 14 ilmek kalasıya döneceğim. İpi kendime doğru aldım. Doladıktan sonra bu ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve çeviriyorum. Evet, sağ tarafta 3, 6, 9, 12, 13, 14 ilmeğim var. Yine ipi kendime doğru aldım. Bu ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. Arka yüzdeyiz. Ters öreceğim. Bu artırdığım ilmeği ters örüyorum. Ve ters örerek ilerliyorum. Evet, arka yüzde hiçbir işlem yok. 15 ilmek kalana kadar ters öreceğiz. Artırdığımız ilmekler de ters olacak. 15 ilmek kalana kadar ters örelim. Evet, 15 ilmeğim kaldı. En son bir alttaki artırdığım ilmeği ters ördüm. Şöyle hatta beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15 ilmeğim kaldı. İpi kendime doğru alıyorum. Bu sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve çeviriyorum. Bu son 14 ilmeği örmedik. İpi kendime doğru aldım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Sıradaki bakın bir alttaki artırdığım ilmeği düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Evet, en son bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Kol evi için bir altta 9 ilmekti. Şimdi 11 ilmek örüyorum. Hem sağda hem solda artma olduğu için. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11. ilmekte bir alttaki artırdığım ilmek. Artırdığımız ilmek. Saymamıza da gerek yok. Ben detaylı olsun diye gösteriyorum. Bir doladım. Artırma ilmeğim. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. Arka beden ilmeklerimde bir altta 25'ti. Şimdi 27 tane olmuş olması lazım. Evet. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar öreceğim. Evet, bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onu örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Artırma ilmeğimin hem öncesinde hem sonrasında artırma yapmış oluyorum. Kol evi ilmeklerini örüyorum. Evet, 11 tane olacak sayıyorsanız. Bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm, onu ördüm. 11 ilmeği örmüş oldum. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Evet, yaka düşürmesi yapacağız. Sıradaki ilmeğimi ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmek. Sıradaki ilmeğimi de bakın etrafına sarmışım. Burada ayrık duruyor. Oradan anlıyorum. Onu örmeden sağ şişime aldım. Etrafına sardığım ilmeği şöyle sol şişime genişletip sağ şişime geçiriyorum. Yani burada 2 tane ilmek görüntüsü oldu arkadaşlar. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu ilmeği bakın. Hemen bu ilmeği, normal ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Sol şişime aktardım. Bu etrafına sardığım ilmekte onu da sağ şişimden sol şişime aktardım. İkisini bir sağa doğru düz olarak örüyorum. Burada ikisini bir düz ördüm. O etrafına sardığım ilmek arkada görünüyor. Evet, şimdi sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği de örmeden sağ şişime aldım. Bu tarafta 3, 6, 9, 12 ilmek kalmış oldu. Ve çevirdim. Arka yüze geçtik. İpi kendime doğru aldım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bakın etrafına sarmış oldum. Arka yüzdeyiz. Hiçbir işlem yok. Ters örerek ilerliyorum. Evet, 14 ilmek kalana kadar ters örelim. Sonrasını göstereceğim. Artırdığımız ilmekler de ters. Hiçbir işlem yok arka yüzden. 14 ilmek kalana kadar ters örelim.
Evet, 14 ilmek dedim ama 16 ilmek kalana kadar ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmeği ördüm. Ondan sonraki ilmeği ördüm. Buradaki etrafına sardığım ilmek var karşımda. Onu örmeden sağ şişimi alıyorum. O etrafına sardığım ilmeği sol şişime aldım. Onu sağ şişime aktarıyorum. Sonra ikisini şöyle ayırdım. İkisi de ayrı ilmek gibi duruyor. Sol şişime geçirdim. Evet, o etrafına sardığım ilmek ön tarafta duruyor. İpi kendime doğru alıp bu iki ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Arka yüzde bu şekilde yapıyoruz. Evet, sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki ilmeği ipi kendime doğru alıp örmeden sağ şişime aldım ve çevirdim. Bu tarafta da 3, 6, 9, 12 ilmeğim kaldı. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum ve düz örüyorum. 1, 2, 3, bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm, onu da ördüm. 4, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, kol evi ilmeklerini örüyorum. Bu sefer 13 tane olması lazım. Evet, saymaya da gerek yok. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar öreceğim. Evet, bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onu örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Evet, artırma ilmeğimin hem sağında hem solunda artırma yapmış oluyorum. Arka beden ilmeklerimi örüyorum. Dediğim gibi kolay robot seçtim arkadaşlar. Daha iyi anlatabilmek adına. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm. Onu örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Evet, şöyle kol ilmeklerini örerek ilerliyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar. Evet, bakın. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onu örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bu etrafına sardığım ilmek ve sonraki ilmek ayrık duruyor. Oradan anlarsınız. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Etrafına sardığım ilmeği sol şişimle genişletip sağ şişime aktardım. Ve bu iki ilmek birbirinin üzerinde duruyor. Onları ayırdım. Ön yüzdeyiz. Şöyle bu ilmeğin yönünü çeviriyorum. Normal ilmeğin yönünü çevirdim. Sol şişime aktardım. Diğer ilmeğimi de sol şişime aktardım. Etrafına sardım ilmeği. İkisini bir sağa doğru düz olarak örüyorum. Ve bir ilmek daha ördüm. Bir düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bu tarafta 3, 6, 9, 10 ilmek kaldı. Ve çevirdim. İpi kendime doğru aldım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ve ters örerek ilerliyorum. Evet. Ters örerek ilerleyelim. Bu sefer 14 ilmek kesin inşallah arkadaşlar. 14 ilmek kalana kadar ters örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, sol tarafta 14 ilmek kalana kadar ördüm. Şöyle bakın sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Bakın şurada da ayrık duruyor. Bu ilmeğimi ördüm. Ters ördüm. Bu ilmeğin etrafından dolamışım. Bunu örmeden almış. Etrafından dolamışım. Onu örmeden sağ şişimi alıyorum. Etrafına doladım. İlmeği sol şişimle genişletip sağ şişime aktardım. Ve ikisini ayırdım. Bunları sol şişime aktarıyorum. İpi kendime doğru alıp ikisini bir ters örüyorum. Etrafına sardığım ilmek ön tarafta duruyor. İkisini bir ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bu tarafta da 12 ilmek kaldı. 3, 6, 9, pardon 10 ilmek kaldı arkadaşlar. 10 ilmek kaldı. Çevirdim. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Düz örerek ilerliyorum. 1,
Örmeden aldığım ilmekten sonra 2, 3, 4, 5, 6, bir alttaki artırdığım ilmeği ördüm 7. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Kol evi ilmeklerini örüyorum. Artık robayı bilirsiniz arkadaşlar, roba artırmaları. Bir alttaki artırdığım ilmeği görüyorum ve onu ördüm. Bir doladım, artırma ilmeğimin hem sağında artırma yaptım, onu ördüm, hem de solunda artırma yaptım ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet, arka beden ilmeklerimizi örelim arkadaşlar. Bir alttaki artırdığım ilmeği görene kadar örelim. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm, onu örüyorum. Artırma ilmeğim bu. Bakınca anlıyorum artık. Bakın, hem sağında hem solunda artırma olmuş. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Kol evi ilmeklerini örüyorum. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm, onu ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Şöyle bakıyorum, bakın. Bu ilmeğin etrafından sarmışım, anlıyorum. Ayrık duruyor. Anlamadıysanız sayalım. 3, 6, 9, 10, 11 ilmek. 11. ilmeğin etrafına sarmışım. Onu sağ şişimi alıyorum örmeden. Etrafına sardığım ilmeği de şöyle genişletiyorum. Sol şişimi alıp sağ şişimi aktardım. Bu iki ilmeği ayırıyorum. Bu normal ilmeğimin yönünü çevirip sol şişimi aktardım. Diğer ilmeğimi de sol şişimi aktarıp ikisini bir sağa doğru düz olarak örüyorum. Bir ilmek ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bu tarafta 3, 6, 7, 8 ilmeğim kaldı. Çevirdim. İpimi kendime doğru, sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Ve ters örerek ilerliyorum. Evet, 12 ilmek kalana kadar ters örelim. Evet, arka yüzden sol tarafta 12 ilmek kalana kadar ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bu ilmeğin bakın etrafına sarmışım. Yani örmeden almışım. Onu örmeden sağ şişimi alıyorum. Etrafına sardığım ilmeği genişletip sağ şişimi aktardım. Bu ikisini şöyle birbirinden ayırıyorum. Ve sol şişimi aktardım. Arka yüzdeyiz. İpi kendime doğru alıp ikisini bir ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. İpi kendime doğru alıp sıradaki ilmeği de örmeden sağ şişimi aldım. Ve çevirdim. Burada 3, 6, 7, 8 ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Düz örerek ilerliyorum. Evet, robayı artık bilirsiniz ama şimdi yine göstermek istiyorum. Ne yapıyorduk? Bir alttaki artırdığımız ilmeği görünce onu örüyoruz. Ve bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bu ortadaki düz ilmeğin hem sağında hem solunda artırma yapmış oluyoruz. Zaten kendisini belli ediyor. Bakın, yapacağımız yerler kendisini belli ediyor artık. Bu şekilde ilerleyelim. Şöyle sıranın sonunda 3, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 ilmek kalana kadar örelim. Artırmalarımızı unutmayalım arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, sol tarafta 10 ilmek kalana kadar ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 10. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Sıradaki ilmeğim de yine etrafına sardığım ilmek. Onu örmeden sağ şişimi aldım. Etrafına sardığım ilmeği aldım. Sol şişimi aktardım. Şöyle ikisini birbirinden ayırdım. Bu ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Bu şekilde sol şişimi aktarıyorum. Diğer ilmeğimi de sol şişimi aktardım. İkisini bir sağa doğru düz olarak ördüm. Burada 3, 6, 7, 8 ilmeğim kaldı.
Hemen ne yapacağım? Bu sefer sadece sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum ve çeviriyorum. 7 ilmek kalana kadar yapmış olduk. Evet, 3, 6, 7 ilmeğimiz kaldı. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım ve ters örerek ilerliyorum. Evet, sol tarafta 10 ilmek kalana kadar örelim. Ters örerek ilerleyelim. Orayı da göstereceğim. Evet, sol tarafta da 10 ilmeğim kaldı. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bu ilmeğimi de etrafına sardım ilmek. Onu örmeden sağ şişimi aldım. Etrafına sardım. İpimi genişletiyorum. Sol şişime aktardım. Şöyle ikisini bir ayırdım. İkisini sol şişime aktarıyorum. İpi kendime doğru alıp ikisini bir ters örüyorum. Evet, 3, 6, 7, 8 ilmeğim var. İpi kendime doğru alıp sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ve yine bu ipimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpim kendime doğru ve düz örerek ilerliyorum. Yine roba artırması yapmayı unutmuyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bayağı yuvarlak oldu yakamız. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeği ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım ve düz örerek ilerliyorum. Evet, artırmaları artık bilirsiniz dediğim gibi. Şöyle son 3, 6, 7, 8 ilmek kalana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonunda 3, 6, 9 ilmek kalana kadar örmüşüm. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Bu etrafına sardığım ilmek var. Karşına onu örmeden sağ şişime aldım. Etrafına sardığım ipimi şöyle genişletip sağ şişime aktardım. Şöyle iki ilmeği birbirinden ayırdım. Sıradaki ilmeğimi yönünü çevirip sol şişime aktarıyorum. Ve etrafına sardığım ilmeği de sol şişime aktardım. İkisini bir sağa doğru düz örüyorum. Evet, artık geri dönmeyeceğimiz için kalan 7 ilmeğimi 3, 6, 7 ilmeğimi haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra ters örerek ilerliyorum. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir çirkin görüntü yok. Dönüş yaptığımız yerlerde bir delik oluşmadı arkadaşlar. Evet. Son 8 ilmek kalana kadar ters örelim. Orayı yine göstereceğim. Evet, son 8 ilmek kalana kadar ördüm. Bu karşımdaki ilmeğimi de etrafına sardım ilmek. Onu örmeden sağ şişime aldım. Sardığım ilmeği genişletip onu da sağ şişime aldım. İkisini ayırdım. Şöyle sol şişime aktarıp ipimi öne alıyorum ve ikisini bir ters örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, yaka düşürme işlemini tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle. Gayet güzel, muntazam oldu. Evet. Yaka düşürme işlemini tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Roba artırmalarına devam edeceğiz arkadaşlar. Roba artırmalarına aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle kısaca göstereceğim size biraz daha. Ne yapacağız? Baştaki 7 ilmek haroşa olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra düz örerek ilerliyoruz. Artırma ilmeğimizi görene kadar. Dediğim gibi artık bilirsiniz. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeği gördüm. Onu ördüm ve bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Ve düz örerek ilerliyorum.
Artırmalarım bu şekilde olacak. Son 7 ilmek kalana kadar düz öreceğiz. Son 7 ilmek başta ve sonda haroşa olacak arkadaşlar. Arka yüzde de yine aynı şekilde haroşa olacak. Böyle devam edeceğiz. Artırmalarımız ne kadar olacak? Ben 18 sıra, yani 18 tane ajur olana kadar artırma yapmayı düşünüyorum. Tabi desenin denk gelmesi de önemli. 18 defa artırmamızı yapalım. Eğer ki gerekirse bir tane daha artırma yapabiliriz. Evet, bu şekilde devam edelim. İkinci düğme iliğinde zaten sonra size göstereceğim. 13 ya da 14 sırada bir düğme iliği açacağız. Evet, roba artırmalarımızı yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, artırmalarımı tamamladım. 18 defa artırma yaptım. Şöyle beraber sayalım. Bakın ajurları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 defa artırma yaptık. Toplamda şişimizde 221 tane ilmek var. 221 ilmek var. Şimdi ne yapacağız? Kol evini 4 sıra haroşa örüp keseceğiz arkadaşlar. Şöyle misinalı şişiniz yoksa şöyle yine benimle şimdi aynı şekilde örün. Birazdan söyleyeceğim. Ön beden için önleri 33 ilmek olarak ayarlayacağız arkadaşlar. 33 ilmek. Önler kol 45 ilmek, arka 61 ilmek. Artırma ilmeklerini de ben kola katacağım arkadaşlar. Yani 47 tane ilmek olacak kol evinde. Evet, 33 ilmeğimizi örelim. Yani artırdığımız artırma ilmeğine kadar gelelim. Evet, 33 tane ilmeğimi ördüm. Artırma ilmeğimi bunu kol evine katacağım. Siz eğer ki 2 şiş kullanıyorsanız ya da ben de aynı size uyuyayım arkadaşlar. Şöyle farklı şiş alacağım. Yine 3,5 numara. Buradaki ilmekleri başka bir ipe aktarabilirsiniz arkadaşlar. 2 şiş kullanıyorsanız bu şişte de misinalı şişte kullanıyorsanız da aynı şişte örebilirsiniz ama karışmasın diye benim gibi farklı şiş kullanabilirsiniz. Evet, kol evi için 47 ilmek öreceğim. Bakın artırma ilmeğini de kol evine kattım. Haroşa öreceğim. Haroşayı düz ördüğüm için her iki tarafta da düz örerek ilerliyorum. Evet, 45 tane ilmeğimizi örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, şöyle bakın. Artırma ilmeğine geldim. Onu da kol evine katıyorum. Toplamda 47 tane ilmeğimi örmüş oldum. Şöyle çevirdim. Arka yüzden de haroşa öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. 3 ya da 4 sıra siz bilirsiniz. Bakarsınız arkadaşlar. Haroşa olacak şekilde öreceğiz. Evet, ön yüzde bir sıra haroşa görüntüsü oluştu bile. Bu 47 ilmeğimizi 4 sıra, ben 4 sıra öreceğim. 4 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Beraber sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra oldu. Şimdi kesim yapacağız. İlk ilmeğin yönünü çevirdim. Onu sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Ne sıkı ne geniş olsun. Nasıl ördüyseniz o şekilde kesimi yapın. Tamamen ilmeklerimizi keselim. Sonrasını göstereceğim. Evet, kesimi yaptım. Son ilmeğim kaldı. Şimdi tığ yardımıyla
iki ucu birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle düz kısım içte kalacak şekilde ikiye katlıyorum. Şöyle katladım. Evet, dediğim gibi tığ yardımıyla daha iyi olacak. Şöyle köşeye bakın. Burada köşeye batıyorum. İlmeği alıp buradan geçirdim. Bir zincir çektim. Şöyle kenarlara batacağım. Bakın sıradaki bir alt yuvaya kenara batıyorum. Alttaki kısmında kenarına batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Sık iğne de yapabilirsiniz. Bir alt yuvaya bakın. Hem buraya batıyorum. Bir alttaki yuvaya da kenar kısmına batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. İlmeğimizi biraz geniş tutalım burada. Şöyle sıradaki yuvaya bir alt yuvaya batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Tam buraya, şuraya batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bir tane daha batalım. Şu yan kısma. Çirkin görüntü oluyorsa geri sökersiniz arkadaşlar. Şöyle şuraya batacağım ama ayrık duracak mı bilmiyorum. Şöyle batsam mı bilemedim. Şuraya batayım. Şuradan da şuraya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Çirkinse sökeceğiz. Şu ilmeği arkadaşlar bunu sağ şişime alıyorum. Şöyle çektiriyorum. Evet. Şöyle çirkin görüntü olmadığı sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Evet, arka beden için 61 ilmeğimi öreceğim. Sayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kol evini tamamladık. Bir kolumuzu bitirdik. Şimdi diğer kola doğru ilerleyeceğiz. Saymaya da bilirsiniz. Artırma ilmeğini görene kadar örelim arkadaşlar. Evet. Arka beden 61 ilmek olacak. Diğer artırma ilmeğini görene kadar öreceğim. Evet, şöyle. Gayet güzel oldu. Evet, buraya kadar gelelim. Evet, dediğim gibi artırma ilmeğine kadar geldim. 61 ilmeğimi örmüş oldum. Şimdi diğer kolu yapacağız. Diğer şişimi aldım. Evet, artırma ilmeğini kol evine katmıştık. Hatırlarsanız diğer tarafta yine katıyoruz. 47 ilmeği haroşa öreceğiz. Evet, diğer buradaki artırma ilmeğine kadar gelelim. Evet, diğer artırma ilmeğime kadar geldim. Onu da kol evine dahil ediyorum. 75 tane, pardon, 47 tane. Tövbe estağfurullah. 47 tane ilmeğimi örmüş oldum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bu 47 ilmeğimizi 4 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Diğer kolu yaptığımız gibi arkadaşlar. 4 sıra haroşa örelim. Sonra kesimini yapalım. Aynı şekilde tığla birleştirmesini yapalım. Sonrasını göstereceğim. Karıştırırsanız videoyu geriye alabilirsiniz. Evet, önünüzde bir sıra haroşam oluştu bile. Evet, bu kol evinde tamamladım arkadaşlar. Aynı şekilde ördüm. Şöyle tığ yardımıyla birleştirdim ve son olarak bu ilmeği gövdeye katıyorum. 2 ilmek artırma yapmış olduk. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Son 7 ilmek de haroşa olacak. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ve ters örerek ilerliyorum. Hiçbir işlem yok. Ters örüyoruz. Robamızı tamamlamış olduk.
Şöyle koltuk altına kadar ilerlemek istiyorum. Evet, burada da direkt örerek geçiyorum arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimi düzelteyim. Evet, hiçbir işlem yok. Dediğim gibi ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, robamızı tamamladık arkadaşlar. Sırayı tamamladım. Robamız bitmiş oldu. Yuvarlak yaka gayet güzel, muntazam durdu. Şöyle hiçbir çirkin görüntüsü de yok. Muhteşem oldu bu lastik kısmında. Çok yakıştı. Böyle şimdi ne yapacağız? Bundan sonra artık deseni kuracaksınız arkadaşlar. Burada düğme iliğini, ikinci düğme iliğini de bu sırada açacaksınız. Ve desen, hangi deseni yapmak istiyorsanız onu uygulayabilirsiniz. Benimle aynı deseni uygulamak isterseniz de inşallah birkaç güne videonun tamamını anlatacağım. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride ölmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.